Smeagol'e hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu Black Numenors, yani Kara Numenorlar. Neden böyle bir konu seçtim? Son dönemde yine Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi ile ilgili hazırladığı dizi ile ilgili bir gelişme var mı diye kontrol ederken hikayenin içine, daha doğrusu senaryonun içine bitmemiş öykülerden de parçalar katmaya başladıkları gibi bir alıntı, bir yazı vardı Reddit'te. Doğal olarak bir süredir One Ring Net'in verdiği haberlerin gerçek çıkmaması diyelim. Örneklemek gerekirse işte Russell Crowe oynayacak dendi, izleyince Hobbit dendi ama sonra ne açıklandı? İşte Hobbit ırkları arasında bu tür belirli değişiklikleri veya fiziksel değişiklik gösteren varlıklar var. Doğal olarak bazılarının daha esmer oldu. Bunun bu olmadığı da ortaya çıktı. Birçok yazdıkları şey bu aralar biraz tutarsız açıkçası. O yüzden Reddit biraz daha güvenilir bir kaynak haline geldi ve orada bitmemiş öykülerin hikayeye katılacağı gibi bir ifade. Daha doğrusu belli bölümlerin alınıp senaryoya ekleneceği gibi bir şey vardı. O yüzden ben dedim ki hani Numenor dedik ama Numenor'un içinde bir tık daha böyle bahsedilmeyen, biraz daha cepte böyle karizma şeklinde duran bir grup Kara Numenorlar. Çok fazla bilinen bir şey yok. Bugün hem dizinin biraz da içeri girmesi, videonun içeri girmesi için atfetmek için o noktaya bazı özellikleri, biraz da bu hiç bilinmeyen gruptan hikaye içinde tanıdığımız 4 karakteri biraz incelemek için böyle bir video yapmak istedim. Smeagol'e hoş geldiniz. Yeni konumuz Kara Numenorlar ve Kara Numenorlar derken tabii ki detaylı bir tarih olmayacak. Oradaki o 4 karakteri öne çıkarmak istediğim bir videodayız. O yüzden tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Kucak dolusu sevgiler, iyi seyirler diliyorum. Evet, kimlerle karşılaşacağız? 3 adet Numenor Lord'u, 1 adet Gondor Kraliçemiz var ve Sauron Nazı dediğimiz bir karakter. Evet, sayınca 5 ancak aslında 4 kişi tanıyacağız. Niye? Çünkü o 3 Lord'dan biriyle ilgili herhangi yazılı bir bilgi bulunmamakta. O yüzden onların sadece 2 tanesini inceleyebileceğiz. Evet, ilk kez bu Kara Numenor kavramıyla ne zaman karşılaşıyor Tolkien evreni diye baktığımızda 2. çağın 2221. yılında 14. Gondor kralı olan Tar Ankalimon tahta geçtiği zaman Numenorların içinde bir ikilem oluşuyor ve ayrışıyor topluluk. Faithful diyorlar bir gruba, yani inançlı olan, Valar'a, yani onları yaradan gruba sözü, verdikleri yemini hatırlayan bir grup. Bir de Kingsmen, yani kralın adamları dedikleri bir başka grup oluşuyor. Kingsmen sayıca çok daha kalabalık ve kendilerini özel görüyorlar. O ölümlü kaderlerinden dolayı son derece rahatsızlar. Sorguluyorlar bunu. Birçok diyorlar ölümsüz, sonsuz hayat bahşedilmiş varlık varken biz niye öyle değiliz diyorlar. Böyle bir kavram kargaşası oluşuyor akıllarında. Ve bu sırada doğal olarak ne gerçekleşiyor bu kralın adamları dediğimiz grubun altında? Biz diğerlerinden daha üstünüz. Bu fikir oturuyor. Ve bu fikrin sonucu ne oluyor? Orta Dünya'nın diğer ırklarını, halkını biraz daha aşağı görüyorlar. Biz onlardan üstteyiz diyorlar. Ve bunun sonucu Umbar'ın o ünlü limanını ele geçiriyorlar. Ve oraya bir kale kuruyorlar. Muhteşem büyüklükte, görkemli bir korunma binası inşa ediyorlar. Aynı zamanda tabii hükümetlerine de yarıyor bu. Hani baktığınız vakit o bölgeyi kontrol altında tutuyorlar bu şekilde. Ve bu 3 lordun Orta Dünya topraklarına yerleşmesi bu şekilde oluyor. Kralın adamları bu bölgeyi, Umbar bölgesini ele geçirdikten sonra doğal olarak Harad topraklarını harcaca bağlıyorlar. Çok ciddi bir baskı kuruyorlar buradaki halkın üzerinde. Neden? Çünkü ciddi sorunları olan bir grup aslında. Bu olayın sonucunda ne oluyor? İyice artık takıntıları zaten o topluluğun zaman içinde oldukça gelişiyor. Kendini ilerletiyor rahatsızlık ve artık böyle bir şekilde gerçekten huzursuz bir topluluk haline alıyorlar. Ve bu ölümsüz hayat çabaları aslında kendilerine daha ters bir sonuç veriyor. Daha kısalıyor birçok
kralın, birçok soylunun, asilzadenin hayat süreleri. Ve bu şekilde bu takıntıları onlar o Numenor adasının birçok yerini anıt mezarlarla doldurmalarıyla sonlanıyor. Böyle, o takıntıların sonucu artı değil eksi olarak yansıyor hayatlarına. Ve doğal olarak o sırada hayatını sürdürenler de zamanlarını altın ve gümüşe boğulmuş, çok zengin ziyafetlerde keyif sürerek devam ettirmeye kararı alıyorlar. Tam bu süreç içinde doğal olarak bu fırsatı yakalayan Sauron bu üç lorda yakınlaşır. Onları yozlaştırmak üzere onlara birer güç yüzüğü verir. Zaten o ölümlü hayatlarından dolayı son derece rahatsız olan, takıntılı hale gelmiş olan bu üç lord doğal olarak kendilerine sonsuz hayatı bahşedecek olan hediyeleri geri çevirmezler. Diğer 6 yüzük taşıyıcısıyla beraber o sonsuz hayat hedefi diyelim, o hedefe ilerlerken ne yazık ki karşılarına bazı sorunlar çıkar. Fiziksel yapılarını kaybedip daha farklı bir boyuta geçmeye başlarlar ve 2. çağın 2251. yılında Sauron'un o hüküm yüzüğü artık onları tamamen yozlaştırmıştır. Bu üçlü Sauron'un yanında yüzük tayfı olarak diğer 6 karakterle beraber yerlerini alırlar o tarihte. Ne yapıyorlar? Yüzüğü takıyorlar ve format değişiyor. Farklı bir boyuta gidiyorsunuz artık dostlar. Bu rahatlık 1000 yıl daha devam eder. Ancak 3177. yılda Tar-Palantir 24. kral olarak tahta geçer. Kendisi eski inançlara verilen sözlere sadık ve bağlı bir karakterdir ve Numenor'u tekrar o Valar'ın, Eldar'ın yani o söz verdikleri yaratıcı güçlerin dostu bir krallık haline getirmek ister. Ancak bu sırada kralın adamları halen son derece kalabalık ve kendi inançlarına son derece bağlı şekilde yaşamaya devam ediyorlardır ki bu da onun önündeki zorluklardan biridir aslında. Bu geri dönüşüm çalışması sırasında bu noktada ilginç bir detayı var. Gimli-Khat, oğlu karşı fikrin yanına geçer. Babasına karşı onun karşısında duran grubun lideri olarak ön plana çıkacaktır Gimli-Khat. Tar-Palantir sonuçta istediği şeyi ne kadar gerçekleştirebildiği bu tartışmaya açık ancak ölümünden sonra yerine kızı Miriel geçer. Ya da geçmeye çalışır diyelim. Ancak yeğeni olan Farazon, Ar-Pharazôn diye tanıdığımız karakter tarafından tahta ele geçirilecektir. Ve Ar-Pharazôn tahta geçmesini legit diyorlar yani geçerli hale getirmek için de Miriel'i kendisiyle evlenmeye mahkum bırakır. Bu dönemde Sauron hazır bu sallantılı dönem başlamışken bunu bir fırsat görür ve Orta Dünya üzerindeki Numenor lordlarına saldırmaya başlar. Ve o sırada kendisine dünyanın lordu veya insanların kralı gibi bazı sıfatlar yakıştırmıştır ve bu kibirli ve gururlu olan Numenor topluluğunu son derece rahatsız eder ve Ar-Pharazôn bu duruma bir son vermeye karar verir. Ar-Pharazôn hazırlıkları 5 sene süren bir donanmayı 2. çağın 3261. yılında Sauron üzerine gönderir. Bu donanma Umbar limanında karaya çıkar ve kuzeye doğru Mordor'a doğru ilerlemeye başlar. 3262. yılda Sauron'un o güçleri gelen orduyu gördüğünde o ordu o kadar görkemli bir büyüklüktedir ki savaşmadan kaçarlar. Hiç karşı bile koymazlar. Sauron bu durumu görünce bu orduyu güç ile yok edemeyeceğini hemen anlar ve ne yapar? O fair form dediğimiz göze güzel gözüken formuna geçer. Ve gider krala der ki ben sizinle savaşmak istemiyorum ve teslim oluyorum. Tabii ki kibirli ve kendini dünyanın merkezinde gören Ar-Pharazôn bu teslimiyeti gerçekten ondan korktuğu için yapıldığını düşünür ve Sauron'u da savaş esiri olarak yanına alarak adaya geri döner. Bu şekilde Sauron artık o toplumun içine sızmış ve o en favori işi olan yozlaştırmaya
içeriden devam edebilecek bir pozisyon kazanmıştır. Evet, Numenorlar için bir yozlaşma dönemi başlar. Sauron bilgeliği ve kurnazlığıyla onları istediği kıvama getirir. Nedir bu kıvam? Tutsak olarak gittiği bu adada geçirdiği zaman sürecinde Ar-Pharazôn'u öyle bir etkiler ki baş danışmanı haline gelir. Çok hızlı yükselir açıkçası topluluğun içinde. Ve Ar-Pharazôn'u Numenor'un simgesi olan o beyaz ağacı kesmeye ikna eder. Ve o beyaz ağacın kesildiği yerde büyük bir tapınak yaptırır. Ve doğal olarak tabii ki biliyoruz ki Sauron'un bu yaptırdığı tapınakların birçoğu orada Melkor'a, yani gerçek karanlık Lord'a tapınmaya ikna ettiği Numenorlar için hazırladığı bir yapıdır. Burada önce büyük o güzel beyaz ağacı yaktırır. Daha sonra da inançlı veya sözünün eri olan Numenorları, yani kendilerine katılmayanları burada kurban etmeye başlar. Ve bu şekilde Numenor'un yozlaşması son derece hızlı bir hale gelir. Ve işin komik tarafı, Sauron'un verdiği sonsuz hayat sözlerine rağmen Numenorlar, Kara Numenorlar, kralın adamları dediğimiz grup farkındadır ki bu verdiği söz gerçekleşmemektedir. Ve işin komik tarafı tam tersi, yaşam süreleri kısalmaya başlamıştır. Doğal olarak bu takıntılarını artık en üst seviyeye getirir bu topluluğu. Numenorların bu hastalık ve sıkıntı dolu döneminin üzerine tuz biber olan noktada Valar'ın Numenor'a bir uyarı göndermesidir. Gidişattan memnun değillerdir ve topluluğa bir ultimatom gönderirler. Sonuç olarak Numenor çizginin dışına çıkmaya başlamıştır ve bu hoş görülemez bir noktaya varır. Ancak Ar-Pharazôn artık ölümsüz hayat takıntısıyla oldukça sağlıksız bir haldedir ve bir türlü kendine verilen sözlerin gerçekleşmemesi de onda bir sabırsızlık yaratır ve en son ne yapar? Bir fikir gelir aklına. Yaradana meydan okuyacaktır. O grubu da alabilir Numenorlar. Çünkü kuvvetlidirler. Çünkü onlar üstündür. Ancak bu düşüncenin sonucu bile çok iyi olmayacaktır ve Eru-Ilúvatar adayı sular altında bırakır. Burada hemen parantez açalım. Bu biliyoruz ki bu hikaye Atlantis'in batışından etkilenip hikayeye Tolkien'in eklediği varsayılan bir noktadır. Numenor adasının sonu bu şekilde olur. Suların içine gömülür. 9 gemi kurtulur sadece. 9 gemi. Bu 9 geminin içinde de Valar'a sözünü tutan inananlar grubu denen bir grup vardır ve bunlar Orta Dünya'ya kadar sağ salim ulaşırlar ve burada Arnor ve Gondor diye bildiğimiz krallıkları oluşturacaklardır. Ancak bu noktada Orta Dünya üzerinde halen yaşayan ve hükmeden 3 adet Numenor lordu vardır ve bu olay sonrasında bu topraklardaki Numenorlar ilk kez hikayede Kara Numenorlar olarak anılmaya başlayacaktır. Not alınabilecek bir nokta. Evet, bu grup bu bölgede, Harad bölgesinde Haradrim halkı arasında yaşamaya ve hükmetmeye devam ediyorlar. Sözü geçen, otoritesi yüksek karakterler. Orayı dediğim gibi haraca, vergiye bağlamış karakterlerden bahsediyoruz. Ve kuzeyde kurulan Arnor ve Gondor krallığına karşı büyük bir nefret besliyorlar. Asla araları iyi olmuyor. 3 lord'dan bahsediyoruz. Burada ancak Tolkien sadece 2 tanesiyle ilgili az bir bilgi vermiş. Biri Herimor, diğeri Fëanor isimli 2 karakter. Bunlar savaş lordları ve bölgede sözü geçiyor bu adamların. Ağırlıkları var. Ancak bunun dışında çok fazla bir bilgi yok. Ne zaman etkilerini kaybediyorlar diye sorarsanız eğer, Sauron'un son ittifak savaşında yenilmesiyle beraber bölgedeki Kara Numenor nüfusu da etkisi de azalıyor. Etimolojik olarak isimlerini inceleme şansına sahibiz. Herimor, karanlık lord anlamında bir isim. Sindarin Elfçesinden geliyor. Burada Heru lord oluyor. Mor da karanlığı ifade eden kelime. Fëanor'un ismi biraz daha kolay, o Fëanni gibi bir Fuini gibi okunan bir Quenya kelimesinden geliyor ismi. Bu da Quenya Teleri Elfçesinden geçmiş bir kelime ve derin karanlık anlamına geliyor. Yani koyu karanlık, göz gözü görmüyor. Öyle bir şey. Bu adamların isimlerinde zaten öyle çok fazla güllük gülistanlık bir anlamı olmasını beklemek haksızlık olur diye düşünüyorum.
Sıradaki karakterimiz bir kraliçe, Beruthiel. O da bir kara Numenor. 830. yılında 3. çağın Gondor'un 14. kralı olan Tarannon Falastur'la evleniyor. Bu evlilik bir sevgi, bir aşk evliliği değil tabii ki. Gondor, güneydeki Numenorlarla artık uğraşmaktan yorulmuş, aralarını iyi tutmak için yapılmış politik bir evlilik aslında. Bunlardan biliyoruz, Beruthiel sevgisiz, kötü, kasvetli bir karakter olarak anlatılıyor. Hatta kendisiyle ilgili olan artık dedikodu diyelimler sonsuz. Ancak çok net verilen bir örnek var. Evleniyorlar ve Tarannon eşini Anduin Nehri'nin denize döküldüğü o bölgedeki evine götürüyor. Mutlu ortam ama Beruthiel ne denizi ne de denizle ilgili bir şey sevmediğini söyleyerek Osgiliath'a, kuzeye, kralın evinin olduğu bölgeye gidip orada yaşamaya başlıyor. Bu şekilde bir politik evlilik yapan bir de kara Numenor'umuz var. Şimdi bu noktada 1966 yılında Tolkien'in verdiği bir röportajdan alıntı yapacağız. Karakteri şu şekilde anlatıyor. Aslında kurguladığı bir karakter. İlgimi de çekti ancak araştırmalar sonucu çok fazla bir şey bulabildiğim bir karakter değil Beruthiel karakteri. Ama Tolkien dediğim gibi 1966 yılındaki bir röportajda şöyle bir şey söylüyor. Kadın aslında kasvetli bir karakter. Osgiliath'ta kralın evine yerleştikten sonra evin içi oldukça boş ama süsleme olarak birkaç tane garip strüktürü olan, yapısı olan heykel koyuyor. Korkutucu şeyler bunlar evin dizaynı için. Aynı zamanda çok sevecen bir karakter değil bu arkadaş, Beruthiel. Ve özellikle de bir hikayesi var Tolkien'in belirttiği. Kediler bu karaktere, bu kraliçeye oldukça düşkünler. Aslında kraliçe onları sevmiyor. Hatta istemiyor gelmeleri ama kediler ısrarla bu karakterin yanına geliyorlar. Kraliçe sırf zevkine bunlara işkence bile ediyor. Ancak gitmiyor kediler ve en sonunda hikayede 10 tane kediyi yönetmeye başlıyor. Bunların 9'u siyah, biri beyaz. 9 siyah kedisini Gondor'u ve Gondor halkı hakkında casusluk yapmaya gönderiyor Beruthiel. O bir beyaz kedi ne iş yapıyor peki? O da o diğer 9 kedi hakkında Beruthiel'e bilgi vermek üzere casusluk yapıyor. İç içe geçmiş bir sarmal bir yapı var karşımızda. Sonuç nedir? Şöyle bir hikaye anlatıyor Tolkien. Beruthiel diyor, kedileriyle konuşuyordu diyor. Onlarla diyalog kuruyordu ve onların anılarını dinleyip onları anlıyordu. Böyle bir iddia var. Artık eşinin garip hareketlerinden dolayı bir süre sonra Tarannon karısını krallıktan sürer. Sürgüne gönderir. Onu bir gemiye bindirir kedileri beraber ve denize doğru açılmasına izin verir. Beruthiel'in adını kralların kitabından çıkartır. Yok sayar onu Tarannon. Beruthiel'i en son nerede görüyoruz? Kendisi Umbar limanı civarlarında bir gemide görülüyor ve geminin direğiyle burnunda birer kedi duruyor. En son bu şekilde görülüyor ancak burada bazı belli başlı yorumlar var. Kraliçe Beruthiel sürgün edilmiştir ancak Gondor ne kedilerini ne de kraliçeyi unutamaz. Ne Umbar'a yerleştiği geri varsayılıyor ve buradaki Kara Numenor etkinliğini canlandırdığı yine varsayım. Sonuç nedir? Tarannon'un halefi olan Eärnil, 1. Eärnil 933. yılda Umbar limanına ve kalesine, o muhteşem kaleye bir saldırı düzenler ve burayı ele geçirir. Haradrim'i buradan sürer. Bunun sonucu olur tam 85 yıl sonra 1015'te, 82 yıl sonra pardon 82 yıl sonra 1015'te Haradrim geri gelir. Haradrim eşliğinde bölgeyi tekrar geri alan Numenor lordları Kral Kiryandil'i, bölgenin kralı Kiryandil'i öldürürler. Kimdir Kiryandil? 1. Eärnil'in oğludur ve bu şekilde bölge tekrar Haradrim'e geçer ve Kara Numenor etkisi eskisi kadar kuvvetli olmasa da bölgede varlığını sürdürmeye devam eder. Şimdi bu noktada da Beruthiel'in etimolojisine bir bakalım. Kızgın kraliçe demek ismi. Beret, kraliçe, Rut sonundaki kızgın. Bunlar birleşiyor ve sonuna da bir İel alıyor ki İel Orta Dünya'da veya Sindarin elçesinde diyelim daha doğru bir ifade olsun. Dişilik eki getiriyor isme.
onun bir kadın ismi olduğunu anlıyorsunuz. Bu şekilde de etimolojisini bölebiliyoruz Daruthiel'in. Videonun kapanış karakterindeyiz. Herkes hemen hemen konuyla ilgili veya meraklı herkesin bildiği, bilmeyenlerin de şu an öğreneceği bir kara Numenor daha. Aslında filmde gördük kendisini. The halfling was dear to thee, I see. Hikayede de belli bir yere sahip bir karakterden bahsediyoruz. Sauron'un ağzı dediğimiz, Mouth of Sauron olarak geçen karakter. Şimdi tabii ki burada durup bu karakteri anlatmakla uğraşmayacağım. Niye? Bununla ilgili çektiğim muhteşem bir video vardı. Hazır videoda biterken Smeagol evinden herkese güle güle deyip videonun linkini burada bir şekilde gösteriyorum. Üstüne bir basarsak o da güzel bir video. Çok da uzun bir video değil. Tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Smeagol evinden herkese kucak dolusu sevgi. Hoşça kalın.